Merhaba herkese. Bugün nemlendiricilerde, kozmetikte ve gıda sanayinde hatta ilaç sanayinde çok sık kullanılan gliserol yani gliserinden bahsetmek istiyorum. Ve beraber hem saç için hem de cildimiz için nasıl bir nemlendirici yapabiliriz? Sağlıklı, aynı zamanda da gerçekten çok yüksek oranda su tutan nasıl bir nemlendirici yapabiliriz? Onu göstermek istiyorum. Öncelikle biraz gliserinden, kimyasal yapısından, kısaca biraz tarihinden, çeşitlerinden bahsetmek istiyorum. Birçok kimyasal gibi rastgele bulunmuş. Ta 1779 yıllarında İsveçli bir kimyager tarafından zeytinyağı ile ilgili işlem yapılırken büyük ihtimalle sabunla olabilir. Gliserini keşfediyor. Adı tabi Yunanca'dan geliyor. Glikis, şekerli anlamında glikoz. Adından da anlaşılacağı üzere aslında tatlımsı bir yapısı var. Kimyasal formülü bunun 3 hidroksil iyonu bulunduran bir alkol, şeker alkolü de diyoruz. Organik bir alkol. Diğer etil alkolle karıştırmayın. Etil alkol biliyorsunuz içki yapımında da kullanıyoruz. Aynı zamanda kolonya yapımında kullanıyoruz. Sarhoşluk etme özelliği var. Fakat sadece alkoller etanol veya etil alkol değil. Yüzlerce hatta binlerce çeşit değişik alkol var. İşte formülü de burada. C3H8O3 kapalı formülü. Gliserin kimyasal olarak zararsız. Temelde iki tür var diyelim. Bir doğal gliserol, bir de yapay gliserol. Yapay adı üstünde laboratuvarlarda üretiliyor. Doğal ise kendi arasında ikiye ayrılıyor. Bitkisel adı üstünde bitkilerden, hayvanlardan, özellikle iç yağı, işte kuyruk yağı dediğimiz, don yağı dediğimiz buradan da üretiliyor. Sentetik var. Laboratuvar koşullarında bu petrol türevli olabiliyor. Şeker kamışından, mısır şurubundan da elde ediliyor. Kimyasal malzemelerle üretiliyorsa açıkçası bu biraz riskli. O yüzden gliserini alırken açıkçası dikkat etmek gerekiyor. Her ne kadar biz dahili kullanmayacağız. Yani vücudumuzun içine yutarak almayacağız. Fakat biliyorsunuz cildimizdeki gözeneklerden de bir şekilde bunlar vücudumuza alınıyor. Şimdi zararlı değil dedik fakat vücudun içine girdiği zaman bu çok yüksek oranda su tutma özelliği var. Yani bir anlamda vücudun suyunu çekiyor. Bazı yerlerde su hızlı ilerliyor. Ozmotik basınçla alakalı zaten. Dahili kesinlikle almıyoruz. Mutlaka bir doktora soruyoruz. Kullanım alanlarından gıda demiştik. Avrupa Birliği standartlarında biliyorsunuz E ile başlayan gıda katkı maddeleri var. Bunlardan bir tanesi. Sabunla ilgili biliyorsunuz daha önce videolar çekmiştim ve burada hatırlarsanız yağ asitleriyle, trigliseritlerle sodyum hidroksit yani bir alkalinin tepkimeye girmesiyle sabun ve gliserin oluştuğunu oradan hatırlarsınız. Merak edenler varsa sabunla ilgili birkaç tane video çektim. Gliserin evet sabunun içinde var. Ayrıca sabuna takviye olarak da atıyoruz. Çünkü daha bir cildi yumuşatmış oluyor. Hatta biz bazen market sabunlarında bu gliserinin çekildiğini görüyoruz. Başka bir alanda kullanılıyor. Fakat sabun bu sefer ne oluyor? Taş gibi sert oluyor ve o yüzden ben dışarıdaki market sabunlarını çok tercih etmiyorum. Ya kendim yapıyorum veya güvenilir organik yerlerden sabunu almayı tercih ediyorum. Şimdi kozmetikte nasıl kullanılıyor? O da önemli. Çok güzel bir nemlendirici özelliği var. O yüzden de sık sık kullanılıyor nemlendiricilerde. Organikçi olduğum için bir kimyasal ürünleri çok tercih etmiyorum açıkçası. Tercih edeceksem de tamamen organik veya doğala yakın kimyasal ürün kullanılması gerekiyor. Bir nemlendirici yapabiliriz. Bizzat kendisini de sürebiliriz. Fakat biraz sonra bahsedeceğim. Onu suyla veya bazen Hint yağıyla karıştırarak daha değişik formülasyonlar elde edebiliyoruz. Cilde uygulandığı zaman veya saça da bu arada uygulayabiliyoruz. Hızla orayı nemlendiriyor. Hatta parlatma özelliği var. Hatta egzamaya bile iyi geliyor. Ve bu diğer yağlar gibi cilde tıkamıyor. Gözenekleri tıkamıyor. Mesela bir Hint yağını veya Hindistan cevizi yağını veya bir zeytinyağını sürdüğünüz zaman evet ciltten emilir fakat emilinceye kadar bazen o gözenekleri hele fazla sürmüşsek ve cildimiz yağlıysa gözenekleri tıkayabilir. Yağlı materyaller. Losyonlarda, kremlerde, diş macunlarında, ağız gargaralarında, tıraş kremlerinde, saç bakım ürünlerinde hemen hemen her yerde sabunlar biraz önce bahsettim. Buralarda hepsinde gliserin kullanılmakta. Endüstride de kullanılıyor. Mesela mum yapılırken kullanılıyor. Donmayı geciktirici olarak çok güzel bir çözücü. Alkol gibi. Alkol biliyorsunuz birçok alanda çözülüyor. O yüzden zaten biz kolonya yaparken, bir parfüm yaparken alkolü kullanıyoruz. Bu arada kolonya yapımı ile ilgili videom da var. Onu da takip edebilirsiniz. Nargilelerde kullanılıyor. Tütün, çünkü tütünü biraz bununla ıslatıyorlar. Tütüne tatlımsı bir tat veriyor. Cilde kabızlığı önlemek için kullanılmakta. Hatta bununla ilgili müsil ilaçların içinde de vardır. Pil şeklinde de alınabilir. Yumuşatıcı. Kulağa biliyorsunuz damlatılıyor. Eczanelerde satılıyor. Kulak kirini kabartıp dışarı çıkartmasını sağlıyor. İlaçlarda diüretik olarak yani su tutup atma olarak kullanılmakta. Fakat işte burada dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü birden vücudun suyunu
atabiliyor. Suyu hızlı bir şekilde başka yerden başka yere alabiliyor. Ani değişikliklere neden olabilir. O yüzden mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Evet, temelde bunlardan bahsedelim. Çok uzatmayayım. Eğer sorularınız varsa yine videonun altına yazabilirsiniz. Cildimiz için ve saçlarımız için nasıl gliserin kullanabiliriz? Nelerle karıştırabiliriz? Suyla kullanacağım. Saf suyu ben burada kullanmak istiyorum. Buna biz distile su diyoruz. Saf su olmazsa normal bir içme suyu da olur. Musluk suyunu pek kullanmıyoruz çünkü kireçli. Bir tanesini suyla yapalım. Diğerini de Hint yağı ile yapalım. Özellikle saç bakımına çok iyi geliyor. Bazıları gül suyuyla da karıştırıyor. Gül suyunu ben ayrı bir başka videoda tonik olarak anlatacağım. Oranın da birebir olması daha uygun. Yani bir kaşık su. Evet, gliserin de yaklaşık bir kaşık alalım. Bakın şöyle kıvamlı bir şey. Evet, onu karıştırdık. Bu arada kimyasal özelliklerden bir tanesi de hem suyla karışır hem alkolle karışır. Güzel bir çözücüdür. O yüzden suyla karışacak. Evet, bu artık cildimize sürmeye hazırdır. Sadece gliserin kullanırsak ve cildimiz çok kuruysa vücudun başka yerlerinden mesela suyu çekip orada dediğim gibi su dengesizliğini meydana getirebiliyor. Bunu güzel bir pamuğa veya elleriniz steril bir şekildeyse, temiz bir şekildeyse elinize alıp cildimize sürebiliriz. Önce ellerden siz başlayın. Eller ve vücuttan başlayın. Daha kaba yerlerden. Daha sonra herhangi bir rahatsız edici bir şey yoksa, ki olmaz ama yine de siz test edin. Yüzümüz için kullanabiliriz. Ki ben de sık sık kullanıyorum. Bende de çünkü biraz cilt kuruluğu var. Hint yağı ile hazırlamak istiyorum. Hint yağı da saçınızın yapısına göre, eğer çok saç derisi çok kuruysa biraz daha Hint yağı atabiliriz. Şimdi mesela kuru saçlar için yapalım. Yaklaşık onu da birebir alalım. Şöyle birebir oranda da ikisini bir karıştıralım. Saç diplerine friksiyon dediğimiz böyle masaj şeklinde ve saçlarımızda bir 20 dakika, yarım saat bekleyebilir. Cildimizde de temizlemeye gerek yok. O zaten içine doğru çekecektir. Kuruyana kadar orada kalabilir. Evet, genelde bahsetmek istediklerim bunlar. Sizin yine sorularınız varsa mutlaka altta yazın. Biliyorsunuz hemen cevap veriyorum. Tabii bilemediğim konularda da başka yerlere bir şekilde referans gösteriyorum araştırmanız için. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Daha sağlıklı, daha doğal kalın. Hoşça kalın.